İtalya'nın güneyinde yer alan ve nüfus olarak Roma ve Milano'dan sonra 3. büyük şehri olan Napoli. Bu şehri en öne çıkaran detay İtalyanlar tarafından sevilmemesidir. Evet, ne Napoli halkı ülkenin geri kalanından haz eder ne de ülkenin geri kalanı onlardan. Sanki ülke içinde dışlanmış bambaşka bir ülke gibiler. İşte biz de bu videomuzda Napoli şehrine yakından bakacağız. Ve buradaki insanların İtalya'da neden sevilmediğini ve ayrıca bu konu üzerinden İtalya'nın kendi içindeki büyük sorunlarını öğrenmeye çalışacağız. Napoli'ye gidenleri en rahatsız eden şeylerden biri çöp dağlarıdır. Neredeyse her sokakta, her köşe başında toplanmamış çöp yığınları var. Bu senelerdir devam eden bir durum. Özellikle 1980'lerde işin içine Napoli mafyasının girmesiyle daha da tırmandı. İşler bir ara öyle bir noktaya gelmişti ki 1994'te çöp yığınları nedeniyle şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Şimdi diyebilirsiniz ki mafyanın çöp ile ne alakası var? Şöyle ki, Napoli Belediyesi evsel atıkları toplama konusunda zaten yetersiz kalıyordu. Şehirde 3 tane imha istasyonu vardı ve üretilen çöp bu imha istasyonlarının kapasitesinin kat ve kat üstündeydi. Mafya ise endüstriyel ve nükleer atık işinin çok karlı olduğunu fark etti. İtalya'nın diğer bölgelerinden alınan endüstriyel ve nükleer atıklar mafyalar aracılığıyla Napoli'deki çöp yığınlarının içine bırakıldı. Bu atıkları resmi prosedürlere uyarak yok etmek çok pahalıya mal olduğu için mafya ile çalışmak firmaların da işine geliyordu. Tabii kimsenin Napoli'deki insanları önemsediği yoktu. Zaten içinde yaşayanlarla birlikte bu şehri kimse sevmiyordu. Tahminen 10 milyon ton zehirli atık etrafa sıçıldı. Zehirli atıklar nedeniyle radikal oranda yükselen kanser vakaları sonrası Napoli'nin dış mahalleleri Nola, Acerra, Marigliano ölüm üçgeni olarak anılmaya başladı. Çünkü mafya zehirli atıkları en çok buraya bırakıyordu. 2008'de biraz da uluslararası baskılar nedeniyle İtalyan hükümeti bu durumu sonlandırmak istedi. Artık eskisi gibi endüstriyel ve nükleer atıklar Napoli'ye gelmiyor. Ama hala yetersiz bütçe ve belediyenin beceriksizliği nedeniyle sokaklarda çöp yığınları duruyor. Napoli, İtalya'da suçun en yüksek olduğu yerlerden biridir. Hem turistler için hem de yerel halk için tehlikeli bir yerdir. Dünyanın birçok yerini gezen birçok turist yalnızca Napoli'de cüzdanını ya da parasını çaldırdığını söyler. Şehrin kendisiyle özdeşleşen yerel mafya organizasyonu Camorra'nın varlığı bile zaten burada suçun ne kadar büyük olduğunun bir kanıtıdır. Camorra, şehirdeki tüm yaşamı kontrol edecek, tüm halk üzerinde etki edecek kadar büyük ve güçlü bir mafya organizasyonudur. Kendilerini şehrin hükümeti gibi görüyorlar. Adaleti ve düzeni sağlamanın kendilerinin görevi olduğu iddiasına sahipler. Camorra mafyası birden çok klandan oluşan bir yapıdır ve bu klanlar bazen kendi aralarında da anlaşmazlığa düşüp sokak ortasında çatışabiliyorlar. Yaşadıkları en büyük anlaşmazlık da yeni bölgeleri ele geçirmektir. Uyuşturucu birçok yerde olduğu gibi Napoli'de de mafyanın en önemli gelir kalemlerinden biridir. Bir klan ne kadar çok bölgeye sahip olursa o kadar fazla uyuşturucu gelirine sahip oluyor. Böylelikle Camorra içinde zirveye tırmanabiliyor. İşte bu sebeple klan üyeleri ölümü göze almaktan çekinmiyorlar. Ölen mafya üyelerinin resimlerini sokaklardaki duvarlara yapıyorlar ve bu resimlerin önünü ibadet edecek şekilde düzenliyorlar. Hatta ölen kişi bir klan lideri ise bir sunak yapıp fotoğrafını sunağın içine yerleştiriyorlar. Örneğin Emanuel Sibilo adlı bir klan lideri rakip bir klanla çatışırken öldü. Bunun üzerine de klan üyeleri onun için bir sokakta bir sunak yaptı. Sokak resimleriyle ve sunaklarla ölen mafya üyelerini kahramanlaştırmaya çalışıyorlar. Bu yöntem gençler üstünde oldukça etkili oluyor ve mafya yeni üyeler bulmak için hiç zorlanmıyor. Bu durumun önüne geçmek için İtalyan devletinin kolluk kuvvetleri bu resimleri ve sunakları kaldırmak istiyorlar. Ama her seferinde zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Mesela Emanuel Sibilo için yapılan sunağı kaldırmak isterken mafya tarafından organize edilen yerel halk duruma tepki göstermişti. Ayrıca dünyada son yıllarda yaşanan göçmen akınından Napoli'de etkilendi. Özellikle Tunus kıyısından Akdeniz'e açılan Afrikalı birçok göçmen İtalya kıyılarından Avrupa'ya girmeye çalışıyor. 2015'ten bu yana Napoli'deki Afrikalı ve Orta Doğulu göçmen sayısı çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu göçmen akını da zaten var olan suç sorununu daha da büyüttü. İtalyanlar ve İtalya'ya gidenler dışında insanlar fark etmese de İtalya ülke olarak ikiye bölünmüş durumdadır. Kuzey ve Güney İtalya birbirinden çok farklı bir ülke gibidir. Ülkenin zengin ve gelişmiş kısmını Kuzeyliler oluştururken Güney kısmı ise hem maddi hem sosyolojik olarak geri kalmış durumdadır. Kuzeyliler bu durum için biraz da üstten bakarak Afrika kıtası Güney İtalya'dan başlar derler. Her iki tarafın insanları da birbirlerini pek sevmez. Kuzeyliler Güney İtalya'dan bahsederken İtalyanca'da öğle vakti anlamına gelen mezzogiorno kelimesini kullanırlar. Bu metafor güneyin her zaman sıcak olmasına ve bu sıcaklığın öğle vaktinde de katlanılmaz bir hale gelmesine atıfta bulunur. Bu gördüğünüz haritada açık renkler kuzey, koyu renkler de Güney İtalya'yı gösterir. Mezzogiorno bölgesinde kişi başına düşen gelir kuzeye göre ortalama %40 daha azdır.
Örneğin kuzeydeki Milano şehri kişi başına düşen ekonomik gelir verisinde İsviçre'nin genelinden daha zengindir. Napoli ise aynı veride Avrupa Birliği'nin en fakir ülkeleri ile aynı durumdadır. Napoli Belediyesi'nin resmi verilerine göre İtalya genelinde işsizlik oranı %11.58 iken Napoli'de ise %31.39'dur. Napolili gençler daha iyi iş ve gelir imkanları için kuzey veya başka ülkelere göç ediyorlar. Şehircilik açısından da Kuzey İtalya ile Güney İtalya gece ile gündüz gibidir. Kuzeyde şehirler, yollar daha düzgün, temiz ve mimari olarak daha iyi durumdadır. Napoli ve diğer güney şehirlerinde ise çarpık kentleşme hakimdir. Günlük yaşamda da sokaklar, caddeler, parklar, meydanlar bakımsız ve kaos içindedir. Binaların dış duvarlarında gelişigüzel şekilde grafitiler yapılmış ve yazılar yazılmış durumdadır. Ve bu binalar yıllardır boya fırçası görmemiştir. Yollar çukurlarla doludur. Açıkta elektrik kabloları sarkar. İtalyan siyasetinde daha çok Kuzeylilerin hakimiyeti hissediliyor. Bu durum seçim sonuçlarına da yansıyor ve Kuzey ile Güney katı bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Güneyliler daha çok sol ağırlıklı sosyal demokrat partileri destekliyorlar. Örneğin 5 Yıldız Hareketi adlı parti 2000'lerin sonunda tıkanan İtalya siyasetine tepki olarak ortaya çıkmış bir partidir. Mevcut düzeni radikal olarak sorgulayarak ve karşı çıkarak bir anda büyüdüler. Bunun sonucunda da yerel ve genel seçimlerde başarılar elde ettiler. Napoli'de hem genel hem de yerel seçimleri kazandılar. Kuzey İtalya'daki insanlarsa daha çok muhafazakar sağ ve merkez sağ partilerini destekliyorlar. Kuzey ve güney bu kadar ayrılmışken güneydeki insanlar ek olarak Napolilileri de sevmezler. Napoli'de ülkenin resmi dili olan İtalyanca konuşulsa da bu İtalyanca oldukça farklıdır. Burada konuşulan İtalyanca çok ağır bir lehçeye sahiptir. Bu sebeple kuzeydeki İtalyanlar Napolilerin konuştuğu dili anlamakta çok zorluk çekerler. Hatta bazen anlayamazlar. Bazı kişiler Napoli'de konuşulan dilin İtalyanca değil de Napolice olduğunu iddia ediyor. Bu iddianın temeli de Napoli İtalyancasının kendisine ait bir sözlüğü olması ve bu sözlükte de sadece kelimeler değil, bazı gramer farklılıklarının da açıklamalı olarak olmasıdır. Kuzeyde Napoli lehçesiyle konuşmak utanılacak bir durum olarak görülüyor. Napoli'nin kuzey ile olan lojistik bağı resmen koparılmış gibidir. Örneğin hızlı tren İtalya'da şehirler arası ulaşımın bel kemiği durumundadır. Neredeyse her şehre hızlı trenlerle gidebilirsiniz. Ama Napoli'ye giden tren seferleri daha seyrektir. Güneye sefer yapan trenler kuzeye göre daha eski ve yavaştır. Diğer yandan Napoli'yi İtalya ile bağlayan A13 otobanıdır. Altyapı olarak ülkedeki en kötü otobandır. Bu otobanda devamlı tadilat çalışmaları yapılır. Avrupa Birliği, Napoli'deki ulaşım altyapısının geliştirilmesi için şehre hibe yaptı. Fakat 2012'de Birliğin Yolsuzluk ve Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi, hibe parasının büyük bir kısmının Napoli mafyasına gittiğini tespit etti. Mafyaya giden 471 milyon dolarlık hibe parasını İtalyan hükümetinden geri istediler. İtalya'da Napoli insanı devamlı kurnazlık yaparak insanları kandırmaya çalışan ve bundan kendisine hem maddi hem de manevi çıkar sağlamaya çalışan tipler olarak bilinir. Mesela bu şehirde taksicileri turistleri kazıklamasıyla meşhurdur. Tabi bizim için söylemesi kolay ama burada hayatın zorluğu, dışlanmış olmanın verdiği psikoloji insanları günlük ve anlık olarak yaşamaya itiyor. Bu kurnaz Napolili tiplemesine en somut örneklerinden biri de şehirdeki arabalardır. Şehre gidenler buradaki arabalarının birçoğunun vuruk içinde ve eski olduğunu fark ediyor. Napoli'de yaşayan insanlar geçmiş dönemde kasko firmalarını kandırmak için her türlü yola başvuruyordu ve bu yaygın olarak yapılıyordu. Bunlarla başa çıkamayan kasko firmaları şehri terk ettiler ve sadece mafyanın sahip olduğu tek bir kasko şirketleri faaliyetlerine devam etti. Bu kasko şirketi de fiyatları yükseltti. Şu an İtalya'da kasko ücretlerinin en pahalı olduğu şehir Napoli'dir. Bir de insanlar daha önce diğer kasko şirketlerine yaptığı gibi mafyayı kandırmaya cesaret edemedi. Bu sebeple buradaki arabaların çoğu kaskosuzdur. Zaten şehirde en fakir şehirlerden biri olduğu için arabalar da oldukça eskidir. İnsanlar da kurallara uyma konusunda pek de hevesli değiller. Bu sebeple trafikte kazalar son derece müsait. Tüm bunların neticesinde vuruk çürük içindeki arabaları tamamen hurda olana kadar kullanmaya devam ediyorlar. Peki Napoli'deki her şey kötü mü? Tabii ki değil. Bu şehir pizzanın başkentidir ve en güzel pizzayı Napoliler yapar. Sadece pizzada değil, İtalya'daki en iyi mutfağa sahipler. Tek tek tanışılıp arkadaşlık kurulduğunda Napoliler son derece tutkulu, yardımsever ve iyi insanlardır. Günlük hayatta kurnaz ve çıkarcı olmaya sistemin kendilerini ittiğini savunurlar. Ayrıca bu şehir son derece zengin bir tarihe sahiptir. Yakında da çok iyi sahillere sahip tatil beldeleri var. Seven ve sevmeyen herkes Napoli'nin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söylüyor. Bazı ufak tefek şeylere dikkat ederseniz sorunsuz bir ziyaret geçirebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce sizden bir şey rica edeceğim. Eğer bu videoya 5000 beğeni gelirse yurt dışında bir yeri ziyaret edip oradaki deneyimlerimi videoya çekeceğim.